İnsanın terk ettiği hayvan-insan dönemi, ölümün, ölümlülüğün olmadığı cennet günleridir. Bildiğini bilmediği bu dönemler Homo Deus'un ölümsüz olduğu cennete dair anılarını oluşturmaktaydı. İnsan biliyordu, bu yüzden ölüyordu. Bilen ölürdü, bilmeyen değil. Ölüm, bilenin kaderi ve geleceğiydi. Bilmeyen hayatını yaşıyordu. Bilmeme formu hayvanlıktı. Hayvanlarda ölüm yoktu. Ölümü içine sığdıracak dili olmayanların ölümü de olamazdı. Bilinmezleri bilme gayretinde olan insanın ilk bildiği ve o günden bu yana kaçtığı bilgi ölümlü olduğuydu. Ona şimdiki zamanı yaşatmayan, onu geçmişle gelecek arasında sıkışmış bir hayata mahkum eden bu bilgiydi. O gelecekte öleceğini bildiğinden, ölmeyecekmiş gibi planlar yapıp peşine düşen ve yaşamı da kaybeden bir canlıya dönüşmüştü. Kanalıma hoş geldiniz. Özgür Virlan ben. Bugün sizlerle beraber tarihi neden öğrenmeliyiz? Bunun üzerine konuşacağız. Tarih, geçmişteki insan topluluklarının siyasi ve toplumsal ilişkilerini neden-sonuç düzleminde zaman göstererek anlatan bir bilim dalıdır. Tarih biliminin kabaca tanımını böyle yapmak mümkün. Ama tarihi neden öğreniriz? Tarihçiler kalp nakli yapmazlar, bir metro ağı geliştirmezler, suçluları yakalamazlar. Bu doğrultuda bir tarih incelemesinde ortaya konulanlar diğer disiplinler kadar somut olmayabilir. Öyleyse ilkokul sıralarından üniversite amfilerine kadar neden tarih bilgimiz sınanır? İlk bakışta göremediğimiz fayda bu işin neresinde? Öncelikle tarih, insanların ve toplumların nasıl davrandıkları hakkında bize bilgiler sunar. Bu durumun önemini de savaş ve barış zamanlarında daha iyi anlayabiliriz. Şöyle ki, tarih biliminden yararlanmayan bir millet, barış halindeyken savaşı nasıl değerlendirebilir? Bundan başka olarak geçmiş tecrübelere gözlerimizi kapadığımızda teknolojik gelişmeleri veya inançların aile yaşantısı üzerindeki etkisini nasıl anlayabiliriz? Bu yönüyle düşündüğümüzde tarih bilimi insanları ve toplumları anlamamızda son derece yardımcıdır bizlere. Tarih, insanlara bir kimlik edinmelerinde de yardımcı olur. Çağdaş uluslarda da bu sebeple tarih öğrenimi çokça teşvik edilir. Bu noktada tarihin başka bir faydacı anlayışla kullanımına şahitlik ediyoruz. Uluslar kimlik aidiyeti noktasında tarihi kullanırlar. Ulusal hikayeyi dillendirerek ulusal tecrübenin kendine has üstün özelliklerine yapılan vurgunun özünde bir ulusal değerler anlayışıyla beraber bir ulusal sadakat duygusunu meydana getirme çabası vardır. İşte bu noktada da tarihin başka bir kullanımına bir kez daha şahitlik ediyoruz. Konuyla ilgili bir diğer örnek olarak seçimlere katılım oranını temel aldığımızda hangi durumlarda katılım oranının yüksek veya düşük olduğunu anlamak için tarihsel bir inceleme kaçınılmazdır. Yükseliş veya düşüş eğiliminin ne zaman başladığını saptayabilmek, bahse konu olan etkenleri belirleyebilmek noktasında son derece yararlı olacaktır. Bu örneklerden yola çıkarak tarih biliminin zaman içindeki değişimi ve içinde yaşadığımız toplumun bugüne nasıl geldiğini anlamamızda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tarih bilimi, bireyin kişisel gelişimi için de son derece önemlidir. Birey ve durumların hikayesini çalışmak, kişinin karşılaşabileceği zor ve karmaşık durumlara onu hazırlayarak kendi manevi duygularını sınama şansı verir. Ayrıca tarihi durumlarda da sıkıntı ve güçlükler atlatan insanlar sorunlar karşısında ilham saçarlar. Tarih biliminin insana sağladığı bir diğer yararı anlamak için sigara ve alkol bağımlılığını düşündüğümüzde her ne kadar
bilim insanları alkol bağımlılığına yönelten bazı genlerin varlığından bahsetseler de toplumsal bir gerçeklik olarak sigara ve alkol bağımlılığının kendine has bir tarihi vardır. Bu maddelere duyulan bağımlılık oranları zaman içinde artmış ve azalmış, toplumdan topluma göre farklılık göstermiştir. Bu bağımlılıklarla ilgili tutum ve politikalarda zaman içinde değişerek farklılıklar göstermiştir. Bahse konu olan farklılıkların niçin olduğunu anlamak noktasında tarih bilimi vazgeçilmezdir. Bütün bunlardan başka tarih bilimi üzerine çalışan kişi farklı türden kanıtlarla uğraştığı gibi onları değerlendirme tecrübesi de kazanır. Ayrıca çatışan yorumları ayırt ederek toplumların nasıl işlediğini kavramaya çalışmak ve günümüzde olup bitenleri anlamlandırma noktasında tarih adeta insan deneyimlerinin laboratuvarıdır. Bu tanımlama aslında bu videonun başlığının cevabı olabilecek niteliktedir. İnsan deneyimlerini anlamak, bilgili ve bilinçli vatandaş olmanın yanı sıra eleştirel düşünmeye giden yol daima tarih biliminden geçer. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın.